Karşılıklı kan dökülmüş iki aile, Fırtınalar ve Koçariler. Elimizdeki kaynaklar bu iki ailenin tam ortasında, yani adeta bir barut fıçısının üzerinde geçen olayları anlatıyor. Her an patlamaya hazır bir durum var. Peki biz bu işin neresine bakacağız? Şunu anlamaya çalışacağız. Bu hikayede gerçek güç kimin evinde? Nesillerdir süren kan davasını bitirmek için silahları susturanların mı? Yoksa o silahların yerine herkesi esir alan sırları tutanların mı? Ya da belki de gerçek güç tüm bu kaosun ortasında ailesi için kendini feda edenlerdedir. Kaynaklarındaki bu karmaşık denklemi çözmeye çalışalım. Çok doğru bir noktadan başladın çünkü kaynaklar bize sürekli bir barıştan bahsediyor ama bu bildiğimiz anlamda bir barış değil. Bu namluların gölgesinde yapılmış her an bozulabilecek bir ateşkes. Masanın altında sanki herkesin eli silahının üzerinde gibi. Ve biz bu kırılgan yapının tam da çatırdamaya başladığı ana tanıklık ediyoruz. Ve bu çatırdama ilk olarak iki kadının kapana kısılmasıyla başlıyor. İlki Doktor Ellen. Oruç Fırtına'yı gizlice ameliyat etmiş ve şimdi gözaltında. Ama işin en sarsıcı kısmı ne biliyor musun? Onu polise ihbar eden kişi kendi öz annesi. İnsanın aklı almıyor. Yani bir anne neden kendi kızına bunu yapar? İlk bakışta gerçekten acımasızca görünüyor. Ama kaynaklardaki detaya indiğimizde annenin motivasyonu daha karmaşık. Savcı, Eleni mesleğini elden almakla tehdit ediyor. Hı hı. Anne için bu, kızını o tehlikeli, silahların konuştuğu dünyadan koparmak için son çare. Yani bir ihanet değil de bir koruma çabası mı bu? Bir nevi, yani kendi gözünde bu bir sert sevgi örneği. Aslında kızına şunu soruyor: kariyerin mi yoksa bu kan davasının ortasında hayatın mı? Tabii bu Ellen'in durumu bu şekilde gördüğü anlamına gelmiyor. Onun için bu, en güvendiği kişi tarafından sırtından bıçaklanmak demek. Anladım. Yani anne kızını korumak için onun hayallerini ateşe atıyor. Çok trajik. Elinin tuzağı yasa ve aile baskısıyken hikayedeki diğer kilit altındaki kadın olan Esme'nin tuzağı çok daha eski, çok daha geleneksel bir şey, namus. Kocası Şerif, düşman ailenin üyesi Adil Koçari ile sadece el ele tutuştuğunu gördüğü için onu konağa hapsediyor. Bu tam bir klasik namus meselesi gibi duruyor, değil mi? Ama aslında olay sadece namus değil, bu Şerif'in güç gösterisi. Evet, otorite gösterisi. Aynen, kendi otoritesinin sarsıldığını hissediyor ve karısı üzerinden hem kendi ailesine hem de düşmanlarına bir mesaj veriyor. Benim olan bana aittir ve kuralları ben koyarım. Fakat burada gözden kaçırmamamız gereken bir şey var. Esme pasif bir kurban değil, hiç değil. Şerif kaba kuvvetle onu bir odaya kapatırken, Esme zekasıyla o odadan çıkmanın yollarını aramaya başlıyor. Kesinlikle boyun eğmiyor. Hatta hemen bir karşı hamle planlıyor. Kaybettiği saati bahane ederek Adil'le gizlice iletişim kurmaya çalışıyor. Bu inanılmaz bir cesaret. Ve bu sırada öyle bir bilgiye ulaşıyor ki elindeki koz bir anda çok büyüyor. Evet, kocasının Gökhan'la yaptığı bir konuşmaya kulak misafiri oluyor. Şerif'in yasa dışı silahları sakladığı yeri öğreniyor. Civan diye birinin karlı bir yerdeki deposu. İşte bu an Esme için bir dönüm noktası. Artık o sadece hapsedilmiş bir kadın değil, elinde kocasının suçunu kanıtlayacak, kendi özgürlüğünü satın alabilecek somut bir bilgi var. Vay be! Şerif onu duvarlarla hapsetmeye çalışırken, Esme o duvarların arkasından Şerif'i hapse atacak bir anahtar buluyor. Burada güç dengesi yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Ve tüm bu kişisel dramlar yaşanırken aile büyükleri soruna kökten bir çözüm bulduklarını düşünüyorlar, bir düğün. Fırtına ailesinden Fadime ile Koçari ailesinden İso evlenecek ve kan davası bitecek. Kağıt üzerinde ne kadar asil bir plan, değil mi? Ama kaynaklara bakınca anlıyoruz ki bu düğünde kocaman bir yalan, adeta bir tiyatro sahnesi. Aynen öyle. Çünkü öğrendiğimize göre Fadime ve İsso ailelerinden gizli bir şekilde çoktan evlenmişler. Öyle mi? Evet, bu düğün tamamen dışarıya, topluma ve birbirine hala kin besleyen aile üyelerine oynanan bir gösteri. Bu gösterinin en dokunaklı sembolü ise gelinlik. Babaannelerinin o gelinlik hakkındaki konuşması her şeyi özetliyor. Kan bu gelinlikle başlamadı ama bu gelinlikte duracak diyorlar.
O gelinlik artık bir kıyafet değil, geçmişin trajedilerini örten bir kefen ve geleceğe dair kırıldan bir umut. Bu Fadime ve İso'nun durumu da çok tuhaf. Madem barış için evleniyorlar, madem zaten birbirlerini sevip gizlice evlenmişler, neden sürekli kavga ediyorlar? Düğün hazırlıkları bile bir söz düellosu gibi. Birbirlerine kılçık diyorlar, biri sen turşusun diyor, diğeri seni boşarım tehditleri savuruyor. Yani bu evliliği sabote etmeye mi çalışıyorlar yoksa başka bir şey mi var? Bu çok ilginç bir dinamik. Aslında bu sürekli atışma hali bir nevi güç testi ve savunma mekanizması. İkisi de bu evliliğe, yani bu resmi düğüne ailelerinin baskısıyla zorlandıklarının farkında. Hmm. Kontrolü tamamen kaybetmiş gibi hissettikleri bir durumda en azından birbirleri üzerindeki kontrollerini kaybetmemek için sürekli birbirlerinin zayıf noktalarını arıyorlar. Seni boşarım demek aslında senden korkmuyorum, bu durumda ben de söz sahibiyim demenin bir yolu. Yani ilişkileri aşkla başlamış olsa bile şu anki durumları aile beklentileri altında ezilen iki insanın çaresizliği mi? Tap olarak bu. Birbirlerine tutunmaya çalışırken aslında birbirlerini itiyorlar. Fatime'nin abisi Oruç'a söylediği bir söz var. Bu evliliği aslında onu korumak için yaptığını söylüyor. Yani bu bir kutlama değil, bir fedakarlık. Kesinlikle. Fadime, abisini korumak için kendi mutluluğunu feda ediyor. İzo da kendi ailesinin beklentilerini sırtlanmış durumda. Bu yüzden o atışmalar, yaşadıkları devasa gerilimi ve korkuyu maskeleme biçimleri, gülerek kavga ederek ağlıyorlar aslında. Anlıyorum. Çünkü ciddileşirlerse altında ezilip kalacaklarını biliyorlar. Aynen öyle. Yük çok ağır. Belki bu acı dolu tiyatro bir şekilde işe yarar derken sahneye birisi çıkıyor ve elindeki bombanın pimini çekip masaya koyuyor. Sevcan. Fırtına ailesi hakkında o kırılgan barışı anında yerle bir edebilecek çok büyük bir sır biliyor ve bu sırrı şantaj için kullanıyor. Ve talepleri de hiç mütevazı değil. Para istiyor, konak istiyor. Hatta o kadar emin ki elindeki bilgiden, Adil Koçari'nin bu sırrı öğrenmek için jetini bile vereceğini söylüyor. O kadar yani. Evet, bu sırrın ne kadar büyük ve yıkıcı olduğunun bir göstergesi. Bu şantaj bütün dengeleri alt üst ediyor. Çünkü artık tehdit dışarıdan, düşman aileden gelmiyor, tehdit içeriden geliyor. Geçmişten ve bilinen ama konuşulmayan bir gerçekten. Aynen. Sırrın Oruç'la bağlantılı olduğu anlaşılıyor ve Oruç bu sırrı biliyor ama Barış'ı korumak adına susuyor. Bu sessizlik, düğünün üzerine çöken en büyük gerilim kaynağı haline geliyor. Herkesin gülümsemeye çalıştığı o düğün salonunda, aslında herkes patlamaya hazır bu bombanın farkında ama kimse sesini çıkarmıyor. Oruç'un durumu tam bir araf. Konuşsa kız kardeşinin fedakarlığı boşa gidecek, kan davası yeniden başlayacak ve ailesi yok olacak. Sussa bu şantaja boyun eğecek ve yalanlar üzerine kurulmuş bir barışın mimarı olacak. Sessizliği bir koruma kalkanı ama aynı zamanda bir saatli bomba. Sevcan'ın elinde bu soyut ama yıkıcı sır bombası varken, diğer yanda konağında kilitli olan Esme çok daha somut bir şey buluyor. Gerçek silahların yerine. Bu iki kadının aynı anda güç kazanması inanılmaz bir paralellik. Bu çok ilginç bir tezat. Sevcan'ın gücü geçmişte yaşanmış bir olaya, ne olduğunu bildiği bir sırra dayanıyor. Esme'nin gücü ise gelecekte işlenebilecek bir suça, nerede olduğunu bildiği silahlara dayanıyor. Biri soyut, diğeri somut. Evet. Hangisi daha tehlikeli sence? Bence ikisi de korkunç. Ama Esme'nin kozu daha daha kanıtlanabilir. Sevcan'ın sırrı yoruma açık olabilir. Ama bir depodaki yasa dışı silahların yorumlanacak bir tarafı yok. Doğru. Esme'nin elindeki Şerif'in sonunu getirecek net bir delil. Sevcan ise Fırtına ailesinin onurunu ve barışı hedef alıyor. İkisi de farklı cephelerde. Kendi esaretlerinden kurtulmak için bu erkek egemen düzene karşı kendi silahlarını buluyorlar. Biri bilgi, diğeri delil. Çok güzel özetledin. Bu hikayenin sadece bir kan davası olmadığını, aynı zamanda kadınların bu baskıcı sistem içinde kendi güçlerini nasıl yarattıklarının da hikayesi olduğunu gösteriyor. Ve işte o an geliyor, düğün. Ortam o kadar gergin ki havayı bıçakla kesebilirsiniz.
Aileler bir arada ama kimse samimi değil. Herkesin yüzünde sahte bir gülümseme. Hatta savcı bile davetliler arasında ki bu da gerilimi daha da artırıyor. Tam nikah kıyılmış, barış mühürlendi denilirken kapı açılıyor ve içeri Adil Koçar giriyor. O an her şey duruyor olmalı. Hem de nasıl. Ama öyle sessizce gelmiyor. Herkesin ortasında yüksek sesle Fırtına ailesini suçluyor. Oruca dönüp Fadime'yi kendi sırlarını korumak için rehin tutmakla itham ediyor. O an kullandığı cümleler çok ağır. Artık o sır her neyse sizi bitirmemem için birini elinizde rehin tutmanızı icap etti. O rehin de Fadime, öyle mi? Diye bağırıyor. Of! Bu düğünü bir anda bir mahkeme salonuna, Orucu da sanık sandalyesine çeviriyor. Ayne'nin bu hamlesi satrançtaki bir şahmat hamlesi gibi. Oruç'u herkesin önünde bir seçime zorluyor. Aynen. Artık mesele sadece Barış'ı korumak değil, mesele onurunu korumak. Adil Oruç'u köşeye sıkıştırıyor. Ya şimdi herkesin önünde o yıkıcı gerçeği açıklayacaksın ve bu sahte barış yerle bir olacak. Ya da susup bu suçlamayı kabul edeceksin ve benim gözümde aileni korumak için kız kardeşini kurban eden bir korkak olacaksın. Bütün o özenle kurulmuş tiyatro sahnesi bir anda yıkılıyor. Gelinlik, müzik, davetliler hepsi anlamını yitiriyor. O anda düğünün başrolü ne gelin ne de damat. Başrol o büyük, karanlık sır. Aynen öyle. Tüm o kırılgan yapı, Oruç'un dudaklarından dökülecek birkaç kelimeyle tamamen yıkılmanın eşiğine geliyor. Bugüne kadar sessiz kalarak korumaya çalıştığı her şey, şimdi yine onun sessizliği veya konuşmasıyla belirlenecek. Ama bu kez herkesin gözü onun üzerinde. Saklanacak hiçbir yer kalmadı. Özetle, kaynaklarınız bize şunu gösteriyor, kırılgan bir barış, yalanlar ve fedakarlıklar üzerine inşa edildiğinde aslında barış değil, sadece ertelenmiş bir fırtına oluyor. Bireylerin, özellikle de kadınların aile onuru ve gelenekler altında nasıl ezildiğine ama aynı zamanda kendi kurtuluşları için nasıl inanılmaz bir zeka ve cesaretle mücadele ettiklerini gördük. Bu durumu kendi hayatımıza da uyarlayabiliriz aslında. Herhangi bir grup veya aile içindeki küçük ateşkesleri ve söylenmeyen kuralları düşünün. İş yerinde, arkadaş çevresinde. Huzur bozulmasın diye hangi gerçeklerin üstü örtülüyor, hangi sırlar saklanıyor? Evet, Ve bu sessizliğin görünmeyen ama herkesin hissettiği gerçek bedeli ne oluyor? Çünkü her saklanan sır eninde sonunda gün yüzüne çıkmak için kendi yolunu bulur. kaynak tam da o en kritik anda sırrın ne olduğu açıklanmadan bitiyor. Bu da soruyu sana bırakıyor. Orucun yerinde olsaydın ne yapardın? Aileni korumak için yalanlar üzerine kurulu, dürüst olmayan o kırılgan barışı sürdürmeyi mi seçerdin? Yoksa her şeyi yerle bir etme pahasına o acı gerçeği herkesin yüzüne haykırır mıydın? Ve asıl soru şu, gerçek ihanet hangisi olurdu? Ailene ihanet etmek mi, yoksa gerçeğe ihanet etmek mi?